Evet, merhabalar hepinize, iyi akşamlar diliyorum. Bugün Dijital Türk Sports olarak yeni bir yayın hayatına başladık. Umarım güzel ve heyecanlı sizleri bilgilendirebileceğimiz bir program akışlarıyla karşınıza çıkarız. Nacizane bizimkisi elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Ee, Daha önceden yayınlarım oldu fakat şu an kendi kanalımda tamamen kendim yönetiyorum kanalı. Umarım güzel, iyi şeyler çıkartırız diye düşünüyorum. Şu an yayınımı abim diyorum, Sayın Hocam, sizinle birlikte yapıyoruz, başlattık. Umarım bundan sonraki dönemde de seninle beraber güzel yayınlar yapacağız. Sen tabii şöyle de bir durum var. Anadolu'nun seçkin kulüplerinden çoğunun basınla ilgili takiplerini yaptın. Özellikle Adana Demirspor'la ilgili birçok yayınların oldu. Bunları yakından biliyoruz, takip ettik. Bunlarla ilgili zaten sana birazdan sorular soracağım. Biraz istersen sen de konuş, kendini tanıt abi. Beni zaten bilen arkadaşlarımız var. Sen neler demek istersin? Ben Mersin'den Mutlu Öztürk. Öncelikle bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İyi seyirler diliyoruz. E, Bu programda Barış Bey kadar tabii tecrübemiz yok ama sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Gündemimiz tabii futbol üzerine olacak. Futbolda neler var? Sıcağı sıcağına onları yorumlayacağız. Bunlarla ilgili yayınlarımız, akışlarımız olacak. Tabii gündemimiz şu anda Galatasaray sıcak. Dolayısıyla Galatasaray'la ilgili dünkü maç sonu yorumlarda izlediğimizde veya kendimiz maçı izlediğimizde edindiğimiz izlenimler açıkçası neler? Benim şöyle söyleyeyim. Galatasaray 1-0 yani 1-0 diyorum. Bir gol avantajıyla Prag'a geldi. Prag'da çok güzel karşılandı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Gol avantajının da vermiş olduğu bir rahatlık vardı aslında ama maçın çok da kolay geçeceğini düşünmüyordum açıkçası. E, Maça dengeli bir başlangıç yapmasını e, öngörüyordum takımın özellikle. Çünkü 1-0 yani 3-2 bir skor bir golle takım önde rahat çıkacak. Dengeli bir oyun anlayışı sergileyecek. Dolayısıyla bizim de sahaya çıktığımızda dengeli bir oyun anlayışıyla oyuna devam etmesini bekliyordum açıkçası ben Galatasaray takımının. Ama e, ilk düdükle beraber gördüm ki Galatasaray çok önde bir baskı yaptı. Dolayısıyla baskı yaparken de arkada boşluklar bıraktı. Dolayısıyla bu boşlukları rakibin hızlı oyuncuları çok iyi değerlendirdi. Buna tabii orta sahada bir Demirbay, Kerem Demirbay ve Torreira'nın düşük performansını da eklersek, özellikle Torreira'nın bariz, basit pas hatalarını da eklediğimizde orta alanda da bir boşluk oluşturdu. Yani özellikle pas geçiş alanında. E, tabii yani bu durumda sizin hocam değerlendirmeniz ne olur? Yani siz ne düşünürsünüz? Maçla ilgili ben size sormak istiyorum. Bu arada ben de kadroları getireceğim. Evet, Galatasaray kadrosunu şu anda ekrana getirdim. Buyurunuz hocam. Ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi futbolda kontrollü oynamak diye bir tabir vardır. E,
ilk başlarda maçın başında diyeyim, Galatasaray tabii her iki takım da kendini tartıyor. Tartarak oynamaya çalışıyor. Galatasaray da bunu yapmaya çalıştı. Ta ki golü yiyene kadar. Golü yedikten sonra tabii biraz panikleme havası oluştu. Haliyle kendileri de gol bulma yollarına gitti. Neticede beraberlik golü gelince e, ikinci bir golü de atabileceğini düşünerek Galatasaray sürekli ileri çıkmaya başladı. Bu çıkışlarda tabii defansta da boşluklar oluştu. E, Haliyle yani bu kontrollü oyundan uzaklaştılar diyeyim yani. Evet. Kontrollü oyundan uzaklaşınca tabii ister istemez yani galibiyete yönelik hareket etmeye çalıştılar. Yani acaba buradan bir galibiyet de alabilir miyiz düşüncesi hakim oldu. Bu boşluklardan da tabii ilk yarı bu şekilde kapandı ama ikinci yarıda Sparta Prag yani hızlı adamlarıyla değerlendirmeye çalıştı. Neticede de gole ve gollere ulaştı. E, Evet. Yani burada tabii Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının da çok büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. Yani tabii buna geleceğiz. E, evet. Aslında şöyle söyleyeyim, biraz da toparlamak adına eee, Galatasaray takımının 10 kişi kalana kadar sanki maçı 1-1 bitirecek ve turu atlayacak bir oyun anlayışı vardı. Yani oyunu domine ediyordu aslında. Fakat Kaan'ın maçın içerisinde yapmış olduğu tek hata ve kırmızı kartla sonuçlanması ve bence burada Okan Hoca'ya da yazar bu mağlubiyet. Nasıl Okan Hoca'ya yazar? Yani aslında şöyle diyeyim, sezonun başından beri çok formda bir takım, formda bir hoca. Fakat dün maalesef oyunun çok çok gerisinde kaldığını düşünüyorum. Yani bir tete yani şöyle söyleyeyim. Oyunu dengeli kurup defansa çekip takımı bir birle de maçı tamamlayabilirdi. Fakat çok fazla öne doğru açıldı. Dolayısıyla ben bu maçın Okan Hoca'ya da yazılacağını düşünüyorum açıkçası. E, Yani Okan Hoca defansa defansa yapacağı bir değişiklikle aslında defansa yapacağı bir değişiklikle bence oyunu veya turu diyeyim getirebilirdi. Fakat saha kenarına baktığımızda da e, defansta değiştirebileceği defansla ilgili değiştirebileceği oyuncu sayısı neredeyse hiç yoktu diyebiliriz. E, Acaba bunda şeyi düşünüyorum. Mesela yapılan yanlış transferler veya zamanında yapılamayan transferlerin de etkisi olmuş olabilir mi diye düşünüyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Takım bazında baktığımızda Kopenhag ve Sparta Prag iki takım Şampiyonlar Ligi ön eleme playofflarında karşı karşıya geldiler. Uzatma ve uzatmalarda olmadı. Penaltılarda Kopenhag Prag'ı eledi. E, Dolayısıyla Kopenhag Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden, Sparta Prag da UEFA Ligi'nden Galatasaray'ı elemiş oldu. Yani aslında baktığımızda genel iki maçı da veya iki rakibi de analiz ettiğimizde aslında birbirine çok yakın değerde iki takım diyebiliriz. Fakat Sparta Prag'ın atletik oyuncuları çok daha fazlaydı. Yani ve isteklilerdi. Bazen şey var, kağıt üzerinde isimlere baktığınızda
Galatasaray takımının isim bazında rakibine oranla daha Daha üstün ön olduğunu planda. Evet. görebiliyoruz. Ama tabii bu işin konsantrasyon ve motivasyon durumu da çok farklı diye düşünüyorum. Siz ne Burada düşünüyorsunuz hocam? özür diliyorum. Burada tabii koşan takım ön plana çıkıyor. Evet, Teknik olarak Galatasaray sizin de söylediğiniz gibi çok üst düzey futbolcular mevcut. Ancak koşan her zaman kazanır misali. Tabii ki tekniğin üstünün olduğu taraflar her zaman vardır. evet, Ama koşan takım e, yani daha sahaya daha hakim oluyor diyebiliriz. evet. Burada defans konusuna demin bahsettiniz hocam. Burada defansta şimdi ne kadar transfer eksik kalsa da Galatasaray'ın çok güzel bir elimizdeki Sacha Boey'u yani göndermek gerçekten yani eğer ki Avrupa'da başarıyı istiyorsak tekrardan Avrupa şampiyonu olmak istiyorsak yani tamam güzel bir teklif gelmiştir. Ancak yani bunu bu sezonda tutulabilirdi veya sezon sonunda gönderilebilirdi. Yani bir nevi yani çok büyük bir handikap oldu diyebilirim. Yani Sacha Boey'in transferiyle yani bu maçın sonucu öyle değerlendiriyorum ben biraz da yani. Peki hocam şöyle sorayım bu noktada. Eee, Yani Galatasaray'ın bütçesi UEFA kupasına veya Şampiyonlar Ligi demeyeyim tabii elenmişti ama UEFA kupasına değişildi mi? Yani şimdi iyi bir rakam geldi. Bonservis ücreti geldi hocam. Yani 30 milyon artı 5'lik bir Evet. teklif vardı. Dolayısıyla bu teklifi de kaçıramazdı Galatasaray yönetimi şu anki mevcut konjonktüre göre. Ee, Siz bu noktada paranın turnuvadan daha mı önemli olduğuyla ilgili düşüncenizi açıkçası ben öğrenmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Yani şimdi Galatasaray yöneticiler de bunun hesabını yapmışlardır muhtemelen. Yani biz ne kadar söylesek de e, onlar da muhakkak bunları düşünmüşlerdir. E, yani tabii ki ekonomi kulüplerin ekonomisi de çok önemli yani çok çok önemli hatta yani ekonomin olmazsa başarın da bir yere kadar yani. E, Evet. Türkiye'de bu zamana kadar gelen en yüksek teklif e, güzel bir rakam. Evet. Ancak yani bu ben sezon sonu beklenebilirdi diye düşünüyorum. Yani ki eğer ki yani Avrupa'da gerçekten ikinci bir şampiyonluk isteniyorsa veya olacaksa e, yani gerçekten beklenebilirdi. Ha 3 aşağı 5 yukarı sezon sonunda yine satılabilirdi. Yani illaki 30 küsür değil de yani yine verilebilirdi ona yakın rakamlarda veya başarı gelirse daha üstünde de verilebilirdi. Yani bir nevi bu mağlubiyeti de biraz da e, yani yönetime de bağlamak istemiyorum ama Sacha Boey'un gitmesiyle orantılı olduğunu da düşünüyorum yani. Peki hocam şöyle sorayım, tazeleyeyim sorumu. Şimdi lig bazında baktığımızda Sacha Boey'siz bir Galatasaray ligde şampiyonluğu sırtlayabilir mi? Tabii yani şöyle ki yani Türkiye standartlarıyla Avrupa standartları kıyaslamak biraz yani şey kalır. Yani Türkiye'de tabii ki bunu yani Sacha Boey'un açığını kapatacak Galatasaray'da muhakkak futbolcularımız var. Yani bunları e, muhakkak kullanacaktır Galatasaray'da. E, şampiyonluğunda zaten en büyük adayı Galatasaray diyebiliriz. Yani buradaki Evet. en büyük üzüntümüz Avrupa'dan elenmesi. Yani ona istinaden Sacha Boey'u gündeme getirdim ben. Ama Türkiye liginde de bu açığı kapatacağını düşünüyorum.
Ki Okan Buruk gerçekten şu an Türkiye standartlarının şu an en üst düzeyinde diyebilirim yani hoca olarak da. Onlar da bunu göreceklerdir, değerlendireceklerdir. Evet. Bu açığı bir şekilde kapatacaklardır, inanıyorum yani. Evet. Peki hocam, bu arada şöyle yapalım mı? Şimdi chatten yazan arkadaşlarımız olmuş. Onları da bir yayına getireyim ben. Evet. Murat Kuzu, e, Baroş abim iyi yayınlar diliyorum size demiş. Murat'cığım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Yani yeni kanalımda, yeni yayında, ilk yayınımdayız öyle söyleyeyim. Sesin ya eko yapıyor abi demişsin. Aslında farkındayım biliyorum ama yayına yetişmek için birkaç teknik detayla ilgili biraz sorunlar yaşadık. Sesle ilgili özellikle. İnşallah bunu yani en kısa sürede çözüp bir dahaki yayınlarda daha iyisini yapmayı hedefliyoruz diyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol yayına katıldığın için. Erberk'cim, Erberk de kardeşim iyi yayınlar demişsin. Sağ olasın Erbil. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Ben Schneider, Atakan, Schneider kardeşim, Atakan. Çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Güzel ve iyi dileklerin için. E, Sizden öğrendik bir şeyler. Burada şimdi yapmaya çalışıyoruz. Bu işin duayenleri sizlersiniz kardeşim. Biz de nacizane burada bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hocam peki şöyle rakibi analiz edecek olursak şimdi baktığımızda en düşük puanı alan rakibimizde kaleci görünüyor. Onun dışındaki diğer oyuncuların hepsinin puanları şu anda gayet yüksek. Özellikle sağ kanat oyuncusu Evet. şu anda uzak kalıyor, okuyamıyorum o derece. E, Bu oyuncuyla ilgili maçı izledin. Rakip oyuncunun saha dizilişini falan baktığımız zaman rakibin ile ilgili analiziniz ne olur hocam? Biraz böyle kısaca değerlendirir misiniz? Ee, Şöyle söyleyeyim. İlk maçta da e, bu Preciado gerçekten kendini Preciado. Evet. evet gösterme çabası içerisinde olduğunu ve Prag'ın en etkili silahı olduğunu da görmüştük. Yani ikinci maçta da yani Galatasaray'a karşı en güçlü silahı diyebilirim. Yani Prag'da en güçlü silahıydı. Yani Okan hocamız da buna göre daha güçlü tedbirler alabilmeliydi. Öyle söylüyorum. Ee, Yani Prag'da diyebilirim en iyisi Preciado'ydu. Neticede de sonuca ulaştı. Evet. Hocam mental olarak Galatasaray takımı genel anlamda tüm camiayı söylüyorum. Rakibi küçümsedi mi? Ne diyorsunuz? Yani hani şunu merak ediyorum. Yani bu oyuna, ikinci oyuna bu kadar ofans oynamak gerekir miydi? Yani bireysel olarak şu an bir şey sormuyorum. Çünkü bireysel performanslar gerçekten çok düşüktü. Yani hangi birini sayacağımı bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla yani Torreira orta sahada ciddi anlamda pas hataları yaptı. Kerem Demirbay keza e, Ayhan zaten aslında kart anına kadar yani kart pozisyonuna kadar herhangi bir bireysel bir hata yaptığını düşünmüyorum. Berkan Kutlu ciddi anlamda o bölgede aksadı. Rakibin atletik kanat oyuncuları çok rahat bir şekilde rakibini yani Berkant'ı geçtiler. Aslında çok dinamik bir Kerem Aktürkoğlu vardı ama Kerem Aktürkoğlu'nu da hoca Zaha ile değiştirdi. Yani şimdi bir Zaha ve Tete kıyaslaması yaptığımızda yani
Mertens'in yerine değişiklik oldu. İşte Icardi'nin saha içerisindeki formsuzluğu, yani uzun zamandır bir formsuzluk var. Bu arada Icardi ile ilgili de bir tedbirsiz bir şekilde PFDK'ya sevk edildi. Onunla ilgili de önümüzdeki günlerde neler olacak, nasıl bir gelişme yaşanacak hep beraber göreceğiz. Açıkçası benim şöyle söyleyeyim o konuyla ilgili TFF'nin yapmış olduğu açıklama bana çok tatmin edici gelmedi. Çünkü orada neye göre ceza verilecek herhangi bir açıklama yok. Görüntülere göre mi? Ek rapor mu var? Yani saha içi gözlemcilerden bir ek rapor mu var? Veya sosyal medyadaki paylaşılan görsellere göre mi bir ceza verilecek? Açıkçası bununla ilgili TFF'nin daha açıklayıcı bir sunum yapması gerekiyordu, açıklama yapması gerekiyordu. Fakat o detayları göremedik. Neye göre ceza verecekse şayet TFF Icardi'ye, bunlar da açıkçası önümüzdeki günlerde duymak, bilmek isteriz diyorum. Ve topu size bırakıyorum tekrardan hocam. Ondan sonra diğer konularımıza geçeceğiz. Şimdi yayının başında da söylediğimiz gibi ofansif oyundan bahsettiniz siz. Ofansif oyundan ziyade ben kontrollü oyun diyorum buna. Yani şimdi kendi evinde 3-2 galip gelmişsin. Bir galibiyetin var elinde. Evet hocam. Her şeyden önce bir kontrollü oyunu Galatasaray denemeliydi. Yani tamam, galibiyet de çok güzel bir deplasmanda güzel olurdu. Ancak dediğim gibi evinde zaten galip gelmişsin. E, Yani bunu defans ön planda demeyeyim de Evet hocam. biraz topu ayağında tutarak kontrollü futbol oynayarak yani ileride Kerem gibi, Barış gibi, Barış Alper Yılmaz gibi futbolcularını hızından faydalanarak yani kontra ataklar denenebilirdi. Böyle bir ofansif oyundan, tamamen ofansif oyundan ziyade kontrollü oyun oynanabilirdi diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi ta ki kırmızı karta kadar işler rayında gitmiş olabilir. Ancak dediğim gibi kırmızı karttan sonra da tabii rakip takım da Galatasaray'ın o eksikliğinden faydalanmak istedi. E, Baskılarını artırdı. Haliyle bu saha içerisinde kırmızı karttan dolayı saha içerisinde bir takım değişiklikler olmak zorunda kaldı. E, Evet. Barış Alper Yılmaz'ı yani nereye kadar her yerde kullanabiliriz? Yani tamam, güzel bir oyuncu. Türkiye standartlarının üzerinde şu an benim gözümde yani. Evet. Gerçekten çok başarılı, kaliteli bir futbolcumuz. Ancak yani Joker gibi her yerde de nereye kadar kullanabiliriz? Bu da İşte bir hocam evet. şöyle sezon başından beri Barış'ı Joker gibi kullandığı için hoca Evet. Türkiye Ligi'nde istediği verimi alabiliyordu. Ta ki mesela bu maça kadar. Bu maçta rakibin hatta 10 kişi kalıncaya kadar Barış Alper yine iyiydi. Evet. Fakat 10 kişi kaldıktan sonra sağ beke mecburen gelmek zorunda kaldı ve ön tarafa da Tete'yi aldı. Fakat Tete'nin Evet. o kadar çok pasif bir oyunu vardı ki ve üstüne de Barış artık her alanda oynadı. Artık fiziken de yavaş yavaş düşmeye başladı Barış. Düşüyor da yani. Şimdi bunu Evet. da son maçta gördük. Ha, bundan sonra tabii Avrupa Ligi maçları olmayacak. Tamamen lig ve kupaya konsantre olacak bir Galatasaray var. Dolayısıyla futbolcuların daha dinç olabileceklerini, maçlara daha motive ve dinç fiziken olarak çıkacaklarını düşünüyorum. Fakat bu maç nezdinde orta sahadaki pas trafiğinde hocam Torreira'nın çok ciddi anlamda kritik paslarda da hata yaptığını gördük. Evet. Kerem Demirbay bir türlü geçiş oyununda pasını yapamadı. Bir tek defansta Sanchez vardı. Ben açıkçası havada yağmurluydu. Dolayısıyla yağmurlu olan havalarda futbol mantığı şunu söyler. E,
Kısa pas yapmayacaksın. Geriden uzun toplarla önündeki forvet oyuncularını, kanat oyuncularını toplarla buluşturacaksın. Fakat Okan Hoca kırmızı karttan sonra öyle bir oyun anlayışına geçti ki üstüne Oliveira'yı da aldı. Dolayısıyla orta sahayı üçledi. Orta sahayı üçlemek demek kısa paslarla topu ayağınızda tutun demek. Evet. Ama bizim gole ihtiyacımız var ve havada yağmurlu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, özellikle bir de defansta Sanchez gibi pas ayağı çok iyi olan bir stoperiniz varsa geriden topu uzatmak olacaktı diye düşünüyorum. Yani orta sahada o istediği pas trafiğini yakalayamadı hoca. Dolayısıyla geriden atacağı uzun toplarla rakip kalesinde daha etkili pozisyonlara girebileceğini düşünüyordum ben açıkçası. Ama Zaha ve Tete girdikten sonra bile o kadar çok pasif kaldılar ki Zaha ve Tete, ben inanamıyorum yani bu kadar üzerine titrenen oyuncular kağıt üzerinde baktığında işte belli bir PR yapmış, kariyer yapmış, çok büyük maçlar oynamış bu iki topçu dün maçta resmen kayboldular yani. Hocam bilerek mi yapıyorlar yoksa maçın temposuna kendilerini kaptıramadılar mı? Yani ben bu özellikle mesela Ziyech hiç yok. İnanılır gibi değil. Yani bu üç futbolcuya benim kafamı taktım. Özellikle dünkü maçtan sonra bu üç topçuya da hocam ben kafayı taktım. Yani Zaha, Tete ve Ziyech. Evet. Ya bunlar şu an Galatasaray'ın bedava ekmeğini yiyorlar yani. Öyle söyleyeyim hocam. Evet. Bir an önce gerekiyorsa alt lige takıma göndereceksin. Çıksınlar orada abi. Yani bunlara bir şey vermek lazım. Uyarı vermek lazım. Ya da oturulacak, konuşulacak. Diyecek ki kardeşim bak böyle böyle son maçta bu ne isteksizliktir yani. Ya gerideyiz. Gole ihtiyacımız var. Siz İzmir Kordon'da sahilde geziyor gibi top oynuyorsunuz. Evet. Yani hocam nedir bunlardaki sorun, problem sizce? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani öncelikle Zaha için fizik gücü ve teknik kapasitesi gerçekten üst düzey olan bir futbolcu. Ancak Zaha'da şunu görüyorum ben. Oyuna ikinci yarıda girince veya oyuna böyle tam konsantre olmuş bir durumdayken oyundan çıkınca bütün şeyini kaybediyor. Motivasyonunu, o anki maçtaki motivasyonunu tamamen kaybediyor. Evet hocam. Fizik olarak düşmekten ziyade psikolojik olarak oyundan düşüyor diye düşünüyorum yani. Zaha'da Aynı böyle bir durum fikirdeyim söz işte. konusu. Ben de onu söylüyorum hocam. Yani fiziken, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, beyni Evet, vücuduna hükmetmiyor. evet, Yani her ikisi, yani beyin çalışmayınca, yani motivasyon veya oyuna konsantrasyon olmayınca doğal olarak fizik de ilerlemiyor. Fizik de gitmiyor hocam. evet, Yani ben de mental olarak, ama geldiğinden beri Zaha Galatasaray takımına geldiğinden beri ilk maçına çıktı. Ya bir 5-10 dakika sonrasında bir iki pozisyonda yere düştü kalktı falan, dedim ya bu adam mızmız bir adam. Yani bu adam sürekli ağzını eviriyor, çeviriyor, düşüyor arkadaşlarına işte şuradan buradan hadi falan filan. Yani ben Zaha'nın performansını, yani kalitesiyle kıyasladığımızda şu ana kadarki performansını beğenmiyorum. Ha diyeceksiniz ki belki hocam işte maç aldığı golleri oldu. İşte biraz takıma katkısı oldu, şu oldu falan. Abi zaten onu yapacak yani hocam. Bunu yapmak zorunda yani. tabii ki. Evet, Hani aldığı paranın karşılığını vermek zorunda. Zaha nerede bize lazım olacak? Yani Galatasaray'a nerede lazım olacak? Dünkü maçta lazım olacaktı. İsmini, kalitesini ortaya koyacaktı. Fakat Zaha mental, beyin olarak maça
çok uzak olduğundan dolayı vücuduna da hükmedemedi. Evet. Ha, aynı şekilde Tete. Ya Ziyech'i hiç saymıyorum. Ziyech zaten var yok sakat. Afrika Kupası'ndan oradan buradan sakat döndü. E, yani ortalıklarda yok. Tete bütün topları ezdi. Oliveira ya oyuna yeni girmişsin. Hem mental olarak hem fizik olarak diğer arkadaşlarına nazaran daha güçlüsün oyun içerisinde. Evet. Fakat oyuna etki yapamıyorsun. Yani Oliveira'nın bence şöyle Oliveira dünkü maçın adamı değildi. Yani o dünkü oynanması gereken oyunun adamı değildi Oliveira. yani ben şöyle söyleyeyim Oliveira ile ilgili uzun zamandır sakat, Oynamıyor da. Evet. oynamıyor. Yani maç eksiği var. Bunu da dünkü maçta gördük. Aslında dünkü maçta değil de Türkiye Ligi maçlarında falan daha önceden oynamış olsaydı belki dünkü maçta biraz daha faydalı olurdu diye düşünüyorum yani. Hem kafa olarak hem fizik olarak birkaç maç önce denenebilirdi yani. Evet. Ee, buradan da Selin Türedi teşekkür ediyoruz kendisine yayınımıza katıldığı için. Galatasaray şampiyon olur mu? Ha Serhat'cığım yazmış. Serhat'cığım teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sana ve ailene de iyi akşamlar diliyorum bu arada. Valla Serhat'cığım seninle bütün gün beraberiz. Neredeyse 7-24 aynı ortamdayız. Valla Galatasaray şampiyon olur mu? Bence şu anda ligde iki takımı da şampiyonluğa götürecek tek takım var. Beşiktaş. Eğer Beşiktaş maçlarını iki takım da kazanırsa tabii önünde daha fazla fikstür var ama şu an kağıt üzerinde baktığımızda ki Galatasaray'ın Fenerbahçe'den artık daha fazla lige konsantrede olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eee, daha fazla eforunu ve enerjisini lige verecektir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu anlamda daha fazla fiziken düşeceğini düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın bir tık daha yani dünkü maçtan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğa bir tık bir adım daha yaklaştığını düşünüyorum açıkçası. Evet, Barış Bey, burada Serhat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Burada ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Sizin söylediğiniz gibi şampiyonluk maçını Beşiktaş muhakkak etkileyecektir. Ondan hiç şüphemiz yok. Evet hocam. Ancak burada Beşiktaş kadar kümede kalma mücadelesi veren diğer takımlarımız Konya, Antep, Hatay, Pendik, Tabii bunlar Karagümrük. sizin ilgi alanınız hocam. Tabii Orada bunlar açıklık getirin konuya buna lütfen. Bu buna benim emin yorumum. olun. Buna emin olun. Samsun gibi takımlarımız bugün Çaykur Rize'yi 3-0 mağlup etti. Ancak yani bu gibi takımlarımız Beşiktaş kadar demeyin, belki de Beşiktaş'tan daha fazla şampiyonluğa etki edecek takımlarımız yani. Ee, tabii burada ligde iki takım kaldı şampiyonluk mücadelesinde, Galatasaray ve Fenerbahçe. Bunlar arasındaki oynanacak maçta tabii ki çok büyük son haftaya veya onlar kendi aralarında oynayacağı maça kadar yani puan farkı olmazsa Evet çok hocam. büyük etki edecektir. Yani bu özür diliyorum. Yani Galatasaray'ın sahasında veya Fenerbahçe'nin Rams sahasında Park'ta. oynanması fark etmez yani. Rams Park'ta fark etmez. Muhakkak her iki takım da kendini gösterecektir yani o maçta. Dediğim gibi tabii ki Galatasaray bu ligin şu an en büyük şampiyon adayı diyebiliriz yani. Şampiyon demek istemiyorum ama en Tabii büyük tabii şampiyon tabii. adayı. Yani Fenerbahçe'den belki de Mustafa Denizli hocamızın dediği gibi %51 gibi bir şansı var Fenerbahçe'ye göre Galatasaray'ın şu an. Evet. Hocam bu arada ilk yayın dönemimizde bir farklılıkla başlayalım istedik. TikTok'tan da bir canlı yayın başlattım. Tüm sosyal medya hesaplarımızda Facebook,
Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında muhtemelen Instagram'dan da canlı yayına bağlanacağız. Yani bu ilk yayınımız. Bazı teknik altyapıları kontrol ediyoruz, bakıyoruz. TikTok'tan da bakıyorum, birçok arkadaşlar yazmaya başladı, geliyorlar, takip ediyorlar. Kendilerini YouTube kanalımızı da takip edip beğenmelerini istiyoruz, rica ediyoruz diyorum. Ve hocam gelelim, dün Kaan'a bir kırmızı kart verildi. Yani rakibinin kaval kemiğine diyoruz biz, kavalına Evet. bir hamlede bulundu. Bu hamlenin karşılığında ben zaten hamleyi yaptı, o pozisyonu izledim. Daha hakem herhangi bir karar vermeden, yani düdüğü çaldı, dedim kırmızı Eyvah. kart. Eyvah. Dedim eyvah, yani kırmızı kart. Dakika çok kritik. Takım maçı domine etmiş gidiyor. Dedim eyvah, yani burada şimdi hakem kırmızı kartı gösterecek. Evet. Sarıyı gösterdi. Dedim çok ucuz kurtuldu. Yani çok iyi oldu. Umarım karar değişmez. Derken hocam tabii uyarı geldi kenardan ve kırmızıyı gösterdiler. Şimdi hocam şu pozisyonu da benzer bir pozisyonmuş gibi olsa da ben kendim şimdi açıklamayacağım. Size soracağım hocam. Size soruyorum. Evet. Kendi yorumumu katmayacağım şu an. Sizden sonra söyleyeceğim. Buradaki bu pozisyonda rakibin Barış'a yapmış olduğu, ayağına basmış olduğu pozisyonu siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani şimdi bu görüntünün hemen hemen aynısı bu hafta Avrupa liglerinde yaşandı. Yanılmıyorsam Milan maçı olabilir. Tam hatırlayamıyorum ama kırmızı kart ve penaltı verildi. E, Yani burada yani bunun gibi çok maçlar, çok görüntüler gördük. Hepsinde kart geldi Ligimizde de veya benzer bir tabii grup ki, tabii ki, maç, tabii ki. Fenerbahçe maçında biliyorsunuz hocam. Evet, aynı durum söz konusu oldu. Yani burada akşamki maçtaki hocamız nasıl es geçti, nasıl görmedi veya VAR'daki e, hocalar nasıl görmedi veya uyarı yapmadı anlamış değiliz yani. Evet, kesinlikle kart ve yani cezalandırılması gereken bir pozisyon yani öyle söyleyeyim. Şimdi hocam kartın rengi ne olurdu? Siz hakemsiniz, orta sahada maç yönetiyorsunuz. Bu pozisyonla karşı karşıya kaldınız. Sizin yorumunuz ne olurdu bu pozisyonla ilgili? Şimdi Yani Barış Hocam, biliyorsunuz hiç kart da evet. göstermedi hakem bu pozisyonda. Evet, evet. Şimdi Barış Hocam bazı anlar vardır ki futbolda yani böyle istemeyerek de olsa basmışsındır. Yani böyle basmak istemiyorsun ama basmışsındır. Yani bir anlık spontane gelişen bir olaydır. Evet. Buna tamam belki hakem şey yapabilir yani göz ardı edip sarı kartla cezalandırılabilir ama göz göre göre yani direkt de basma varsa kesinlikle bu kırmızı kart olmalı yani. Kesinlikle yani hiç affı olmaz bunun yani. Ben Yani şöyle düşünüyorum hocam. Şimdi bu pozisyonla ilgili yani Avrupa maçı olduğu için lig maçı olmuş olsaydı sizinle aynı düşünebilirdim. Fakat Avrupa Barış Hocam yayında bir problem var anlaşılan. tamam, ş- yayındayız şu Sesiniz anda değil mi? evet sesiniz geliyor. Dinliyorum ben Tamam, sizi. tamam Görüntüde hocam. duraklama oldu ancak. Evet. Tamam. Devam Şö- edebilirsiniz. şöyle liglerdeki gibi katı bir karar vereceğini düşünmüyorum hakemlerin. Bu Barış Alper'e olan pozisyonla ilgili. Dolayısıyla Avrupa hakemleri bu tarz pozisyonlarda Avrupa Ligi maçlarında
biraz daha tolere edebiliyor pozisyonları. Dolayısıyla ben burada her şeye rağmen hiç kart olmamasından ziyade bir sarı kartın olabileceğini düşünüyorum. Yani burada rakibine, yani Sparta Praglı oyuncuya bir sarı kart çıkabilirdi diyorum. Kırmızı ağır olurdu hocam. Evet. Bence bu benim fikrim. Çünkü niye? Avrupa Ligi maçlarında biraz daha oyuncuları oyunda tutmak, daha fazla süre almalarını sağlamak için oyunculara bazen çok kasıtlı olmadığı sürece, yani pozisyona girişleri çok kasıtlı, gelişleri zaten belli olur o. Yani isteyerek istemek gibi onu hakemler görebilir. Veya VAR'daki kameralardaki hakemler bunu görebilir diye düşünüyorum. Bence burada en azından bir sarı kart olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Hocam tabii şöyle e, şu görseli getireceğim. Evet. Sparta Prag Galatasaray'ı eledi Evet. ve bugün kurallar çekildi Evet. ve kura çekilişini bütün takımlar kendi kulüplerinde canlı birebir izlediler. Oyuncular, Evet. futbolcular, yönetimler, herkes oradan takip etti. Tabii bunda Sparta Praglı oyuncular da aynı şekilde kendi kulüp tesislerinde çekilişi izlediler. Ve tabii rakipleri Liverpool, Liverpool ile eşleştiler. Liverpool ile eşleştikten sonra Sparta Praglı oyuncuların tepkisi hocam. Siz bu özgüveni, siz bu sevinci neye bağlıyorsunuz hocam? Yani burada aslında sevinecek bir taraf yok. Ancak Liverpool gibi bir takımla oynayacak olmalarının sevinci olsa gerek. Yani öyle düşünüyorum. E, Bundan 3-5 gün önce sizinle daha önce görüştüğümüzde 3-5 gün önce görüştüğümüzde hatırlarsanız muhtemelen rakipleri arasında e, kim çıksa Galatasaray'a karşı iyi olur falan Evet, konuştuğumuzda ben hatırlarsanız o zaman söylemiştim. Ee, evet hocam. Liverpool ve Leverkusen hariç hiçbiri fark etmez. Ee, Liverpool ve Leverkusen oynarsak da yani karşılaşırsak da final gibi bir maç olur diye söylemiştim yani. Evet hocam. Ee, Kısmet değilmiş tabii. Şey yapamıyoruz yani bir şey diyemiyoruz. Ancak Sparta Prag tabii koşan bir takım, enerjisi yüksek bir takım. Ancak Liverpool yani özellikle bu yıl gerçekten muhteşem. Gerçekten teknik e, olarak olsun. Ondan sonra fiziki güç olarak olsun. Kondisyon olarak olsun. 90 dakikanın sonuna kadar yani e, aynı maçın başıymış gibi devam ettirebiliyorlar. Ben burada sadece Prag maçıyla ilgili değil, bu kupanın favorisi diyebilirim. Yani finale oynayacak takımı diyebilirim yani Liverpool'u. E, Yani ikinci Evet hocam. karşısındaki çıkacak takım tabii eşleşmelerin durumuna göre değişir. Leverkusen olabilir diye düşünüyorum yani. Hocam ben eğer şayet Galatasaray elemiş olsaydı muhtemel rakiplerinin içerisinde bir takımı gözüme kestirmiştim. Bunu daha önce dile getirmiştim. Evet. Villarreal'i gözüme kestirmiştim. Yani Villarreal haricinde diğer takımların bizi zorlayabileceğini düşünüyordum. Tabii nasip olmadı Galatasaray'a. Elendi ve rakibi Liverpool'la eşleşti. Şimdi rakip Liverpool'la eşleşti ama burada rakip oyuncularını izlediğimizde bakıyoruz ki inanılmaz bir sevinç var, bir mutluluk var. Benim şahsi düşüncem, aynı soruyu kendime soruyorum. Neden acaba böyle bir sevinç ve mutluluk söz konusu olabilir? Karşınızda e, dünyanın, hadi Avrupa'nın diyeyim, dünyanın
çok genellemeyeyim yani Avrupa'nın sayılı takımlarından bir tanesi var ve Sayılı takımlarından ziyade şu an bu sene için söylüyorum. Avrupa'nın evet en iyi hocam. takımı diyebiliriz yani. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben hani çok keskin olmamak için o şekilde Evet, evet. söyledim. E, Ben şöyle düşünüyorum. Bu sevincin şimdi Sparta Prag'la oyuncuların kendine güvenleri var. Yani biz tempolu, fizikli ve hızlı oynayan bir takımız. Buraya kadar futbolun ezberlerini alt üst ettik, bozduk ve herkesin mantığının, futbol mantığının dışında bir oyun sergiledik. Ve biz bu oyun tarzımızı ve bireysel yeteneklerimizi Liverpool gibi bir takımda göstereceğiz ve İngiltere'de olsun veya kendi sahamızda olsun Avrupa'nın sayılı seyircileri yani daha fazla seyirci kitlesine de kendimizi göstereceğiz. Bu da ne demek oluyor hocam? Muhtemelen Avrupa'nın belli takımlarının scoutları bu maçı da yakından takip edeceklerdir. Evet. Dolayısıyla kendine özgüveni olan arkadaşlar yani futbolcular burada sevinç, mutluluk ve sebep olarak da ben bunları görüyorum yani hocam. E, Kendimizi vizyona koyacağız ve o vizyonda kendimizi göstereceğiz. Kendimize güveniyoruz gibi bir sevinç söz konusu olduğunu düşünüyorum ve bu kareyi bu şekilde yorumluyorum. Bu arada yine iki yeni mesajımız var hocam. Çok değerli, kıymetli dostum Kamuran hocam. Kamuran hocam zaten kendisi Viyana'da scout dediğiniz zaman ilk akla gelecek isimlerden bir tanesidir. Avusturya genelinde ciddi bir scout ağı var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni yayın hayatınızda başarılar dilerim. Hayırlı olsun demiş. Kamuran hocam çok sağ ol, teşekkür ediyorum. Çok Sağ teşekkür olun, ederiz. var olun. Çok sağ olsun. Berker kardeşim kendisi namı değer rock Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir arkadaşımız. Kısaca Berker'e biz rock diyoruz kendi aramızda. İyi yayınlar Baroş demiş. Çok sağ ol sevgili kardeşim Rock. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bu destekleriniz için. Eksik olmayın diyorum. Hocam, şimdi tabii bu şeyi yorumladık. Oyuncuların sevinçlerini. Ve bir kare daha getireceğim hocam. Dünkü maçla ilgili. Hocam, Milan Baroş biliyoruz. Herkes burada bana Baroş da diyor. Adaşınız. Avusturya'da, Viyana'da arkadaşlarım, Evet. dostlarım kendi aramızda bana Baroş derler. Evet. Bunun da sebebi Milan Baroş'a benzetirler oyun stilini, futbolumu. Oyun stilinizde benzer, fiziki olarak da biraz Fizik. tip olarak da biraz benzerlik var yani. Şimdi Evet. dünkü maçta Milan Baroş, Sparta Prag Galatasaray maçı için tribünlerde olan Milan Baroş, Galatasaray deplasman tribününe oley çektirmiş. Hocam, Evet. ne diyorsunuz? Yani bu olayla ilgili düşünceniz ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece Milan Baroş değil, Galatasaray'da futbol oynayıp da Galatasaray'dan ayrılan Elmanderler, Schneiderler, işte aklıma şu an gelmeyen birçok futbolcu. Burada yönetimin gerçekten Galatasaray'da yöneticilik yapmış bütün kişilerin e, yani bu futbolculara karşı olan samimiyetinden dolayı da bu futbolcuların takıma bir vefa e, örneği gösteriyorlar. Yönetimin gerçekten samimi davranmasından kaynaklanan bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani bütün Peki maçtan futbolculara önce dışarıdan hocam gelen. yani Prag'la kura çekildi. Rakip Prag belli oldu. Evet. Yani örnek veriyorum Milan Baroş takım arkadaşlarını hocayı aradı, Okan hocayı aradı falan böyle
Hocam işte başarılar diliyorum falan, bu tarz kontaklara geçtiler. E, Yani böyle bir trafik olmuş olabilir mi? Ne diyorsunuz hocam? Tabii ki olabilir. Yani Baroş Okan'la da geçmişte mazisi var. Tabii O ki yüzden sordum. Evet hocam. tabii aynen öyle. Bir başarı dileğinde bulunmuş olabilir yani. Gayet doğal bunlar. Samimi bir havada, bir arkadaşlık havasında güzel temennilerde bulunmuş olabilirler yani. Hocam Evet. düşünsenize, Milan Baroş şimdi orada sahada kendini hayal ediyor. Geçmişe dönüyor ve Galatasaray forması Evet. üzerinde orada o maçı oynadığını hayal ediyor. Evet. Bence her ne olursa olsun gönüllerinde, yani Türkiye'ye gelmiş, özellikle Galatasaray'la başarılar yakalamış, birçok başarıyı yakalamış, şampiyonluklarda özellikle pay sahibi olmuş yabancı futbolcuların Evet. hala gönüllerinde bir Galatasaray sevgisi var. Var. Evet. Galatasaray'a karşı bir tutku, arzuları var. Bir türlü bundan sıyrılamıyorlar. Zaten Galatasaraylık ruhu da böyle bir Evet, ben şey diye söyleyecektim. düşünüyorum. Ben söyleyecektim, siz söylediniz. Gerçekten Galatasaray'ın ruhunda var yani. Galatasaraylılık Evet, ruhunda var yani bu sahiplenme yani hem gelen futbolcuların hem Galatasaray'ın yani sahiplenmesi var yani. Mesela bazı evet, maçlarda, özel maçlarda falan davet ederler. Davet edilen futbolcularımız tabii davete de icabet ederler. Gelen giden sürekli oluyor yani. Bu bir evet. gerçek yani. Hocam bu arada bu noktaya gelmişken biraz Adana Demirspor'dan da bahsedelim istiyorum. Evet. Yani siz yakinen Adana Demirspor'u, işte Evet. Mersin'i e, biliyorsunuz, Mersin'i. Ondan sonra Anadolu takımı, yani Akdeniz Anadolu takımlarını çok iyi yakından biliyorsunuz. Evet. Tabii hepsiyle ilgili şimdi soru sormayacağım ama Adana Demirspor'la ilgili sizin bu performansının düşüklüğünü neye bağlıyorsunuz? Özellikle bu sezonda nedir? Siz oradan yakinen takip ediyorsunuz, olayların içindesiniz, birebir şahitsiniz konulara. Ne diyorsunuz hocam? Bu düşüklüğün sebebi nedir? Size gelen bilgiler, kaynaklar ne yönde bu anlamda? Ee, Sezon başındaki şu anki izlediğimiz Adana Demirspor, sezon başındaki izlediğimiz Adana Demirspor'dan çok farklı, çok çok farklı hatta yani. Ee, tabii bunun en büyük etkisi demin bahsettiğimiz gibi takımların ekonomilerinin çok büyük etkisi var yani takımlar üzerinde. Burada tabii yönetim ve futbolcular arasındaki ekonomik konuları girmek de istemiyoruz. E, Evet, Demirspor'un şu anki başkanı gerçekten çok değerli bir insan. Murat Sancak gerçekten evet. değerli bir insan. Küçüğü büyüğü herkesi sayıp seven bir insan. E, şimdi bazı sıkıntılar Hocam olmuş bu olabilir. noktada dipnot şöyle: biz kameralarda Murat Sancak'ı çok, yani değerli Adana Demirspor kulübünün başkanı Murat Sancak'ı biz kameralarda burada uzaktan hep böyle bağıran, çağıran, işte Hayır, 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 hayır. Hiç kıran, alakası yok. döken, böyle Yok. görüyoruz hocam. Hayır. Siz böyle anlatınca tabii biz olayı daha farklı. Sizler Çok hocam, babacan birisi. Evet. siz çok daha yakinen tanıyorsunuz. O yüzden soruyorum bu soruyu. Evet. Yani izleyicilerimiz, takipçilerimiz, bizi izleyecek olan, sonradan izleyecek olan arkadaşlarımız da var. Adana Demirspor'la ilgili bu konuda bilgi sahibi olsunlar diye soruyorum. Yani bu Evet. soruyu özellikle sizden dinlemek istiyorum. Çünkü siz birebir Adana Demirspor'la ilgili, yani dediğim gibi Akdeniz takımlarını çok yakından biliyorsunuz ve yakın Evet. ilişkileriniz de var. Adana Evet. Demirspor'la ilgili devam ediniz hocam. Nedir Evet. olaylar? Yani demek ki bahsettiğim gibi Murat Sancak kişilik konusunda 10 numara bir insan. Babacan bir insan. Yani ancak futbol içerisindeki veya kulüp içerisindeki ekonomik sıkıntılar, bir takım ekonomik sıkıntılar olmuş olabilir. Yani ona tabii bizim bile bilmediğimiz bazı konular olabilir. Futbolcuların alacakları veya işte buna benzer konular falan futbolcu yönetim arasında geçmiş olabilir. Bir de
tabii bunu söylemek istemiyorum ama Hocam, takımın bildiğiniz ne varsa söyleyin. takımın Bilmek takıma isteyenler olacaktır mutlaka. e, Ben de yani merak ediyorum. Murat Sancak bazı konularda kendi hakkını ararken tabii ister istemez federasyonla şey arasında e, düşmüş olabilirler. Yani muhalif olmuş olabilirler. Bundan dolayı da takıma bir takım sıkıntılar yansımıştır. Şey boyutunda yani psikolojik boyutta diyeyim yani öyle söyleyeyim yani. Ee, Bu da haliyle diğer ekonomik sıkıntılarla birlikte birleşince tam bir kaos ortamı gibi veya işte ne bileyim futbolcuların kopması gibi bir takım şeyler yaşandı. Yani Adana Takıma olan Demirspor'da hakimiyetini kaybetmiş olabilir mi hocam? yani şöyle başkanın takıma olan hakimiyetini kaybettiğini düşünmüyorum. Tam tersine başkanın takıma daha çok hakim olduğunu düşünüyorum bu konuda. Şöyle ki yani res çekmiş olabilir yani bazı futbolculara madem bana güvenmiyorsanız bildiğinizi yapın der gibi yani. Bir şekilde futbolcular da bundan mütevellit takımdan ayrılmış olabilirler diye düşünüyorum. Belhanda gibi. Hocam bu arada çok özür diliyorum. Evet. Unutmayın lütfen. Çok özür diliyorum. TikTok'tan bizi Estağfurullah. takip eden bütün takipçilerimiz, arkadaşlarımız şu anda her şeyi duyamıyorsunuz. Tüm yayınımızla, canlı yayınımızla ilgili özellikle karşı taraftan gelen konuşmaları, konuları hakim olamıyorsunuz. Sadece beni izliyorsunuz. Eğer ilginiz, alakanız varsa ve daha fazla yayınla ilgili her şeyi duymak istiyorsanız lütfen bizi YouTube kanalımızdan takip ediniz. Canlı yayınlarımız ortak olarak hemen hemen her gün devam edecek. Ve YouTube'dan tüm programımızı komple takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize de teşekkür ediyorum. Buyurunuz hocam, kusura bakmayın, özür dilerim. Estağfurullah. Demirspor bu lige gerçekten büyük renk katmış bir takım. Geçen yıl ve önceki yıllarda olduğu gibi yani seyircisiyle, yönetimiyle veya yönetimin yapmış olduğu transferlerle gerçekten Türkiye Ligi'ne büyük bir renk kattı. Büyük bir heyecan getirdi. Avrupa Kupası'na katıldı. Oradaki yapmış olduğu müsabakalar olsun. Mükemmel sonuçlar elde etti. Ancak bu sene dediğim gibi yani bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Ancak bunu tam yani Tam dışarıya bir bilgi olarak akışını evet. sağlamıyorlar herhalde hocam, Evet, öyle mi? aynen öyle. Biraz gizli tutuyorlar. Aynen öyle. Başkan Sayın Murat Sancak Başkanımız da takımı toparlamaya çalışıyor. İnşallah Peki hocam, evet. bu noktada şöyle söyleyeyim. Takımı toparlamaya çalışıyor derken, takımı toparlamaya çalışırken ama Svensson gibi çok iyi bir oyuncunuzu yani takımı toparlamaya çalışırken bir oyuncuyu satmak, en iyi oyunculardan bir tanesini satmak sizce takımın yapısında veya oyun anlayışında ciddi sorunlar ve problemler çıkartmayacak mıydı hocam? Yani bunu Tabii ki, öngöremediler tabii mi? ki. Tabii ki Ya çok iyi çıkartır. bir para mı geldi? Vazgeçemeyecekleri veya reddedemeyecekleri Hayır, Beşiktaş'tan bir hayır, hayır. rakam Hayır, mı ben geldi? Veya oyuncu mu istedi gitmeyi? Nedir öyle hocam? rakamsal olduğunu düşünmüyorum. Rakamsal olsa Sayın Başkan onu gereğini yapar yani kendisi de gereğini yapar. Yapmış olduğu transferlerde de bunu gördük. Kesinlikle rakamsal olduğunu düşünmüyorum. E, Yani beyin olarak yani artık belki de Svensson'da Demirspor'a fazla bir şey veremeyeceğini düşündü. Yani gitmenin daha faydalı olacağını düşündü. Hem Demirspor için transferden dolayı bir para bırakacağından hem de kendisinin daha faydalı olabileceği bir takıma beyin olarak yani gitmeyi düşündü diye düşünüyorum yani. Peki Evet. hocam, bundan sonraki yayınlarımızda hani izleyicilerimiz için de bir açıklık getirelim. Evet. E, Zaman zaman sık sık Akdeniz
bölgesi Anadolu takımlarımızdan sizden bilgilendirici, bilgi Evet. aktarıcı daha önemli detaylar bekliyor olacağız hocam. Bu konuda sizin bilginize, tecrübenize ihtiyacımız var. Hem Evet. izleyicilerimiz açısından hem de ben kendi şahsım olarak Evet. da sizden böyle bir bilgi akışı bekliyor olacağız. Yerindesiniz, tam olayın merkezindesiniz ve Evet. bilgi akışını net olarak sizden almamız Evet. bizim için çok önemli hocam. Bu konuyla ilgili hemen burada bir dipnot vermek istiyorum. Buyurun Şöyle hocam. ki tabii ki burada Mersin'de Mersin İdman Yurdu veya yeni adıyla Yeni Mersin İdman Yurdu takımı şehrimize ayrı bir heyecan, ayrı bir hava veriyor. Bu bir gerçek. Bir de şu an şampiyonluğa tam demesem de yani en azından playoff'ları oynama garantisi içerisinde olduğu için Evet ancak hocam. ancak burada Hatayspor'un bu depremden dolayı da hayatlarını yitiren bütün vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet Evet, olsun yeri inşallah. gelmişken Evet. evet e, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. amin. Rabbim bir daha böyle Hatayspor'umuzun da acılar da göstermesin bizlere hocam. amin. Amin. Hatayspor'umuzun da Mersin'de oynaması bütün maçlarını Mersin'e ayrı bir hava getirdi. Ayrı bir heyecan getirdi. Hatayspor'un başında da Volkan hocamın olması yine renkli kişiliğiyle olsun. Hatay'da deprem anında yaptığı işlerle olsun. Gerçekten takdire şayan bir hocamız yani bunu kendisine de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Böyle bir durum var Mersin'de de. Hatay'ı kalbimize bastık yani bütün Mersin halkı olarak. Öyle söylemek istiyorum yani. Mersin İdman Yurdumuzla birlikte Hatay sporumuzla da sahip çıkacağız yani. Çıkmalıyız yani Yani diye düşünüyorum. şöyle söylüyoruz o zaman hocam değil mi? Yani Hatayspor bahsettiğiniz işte deprem olayları işte bundan dolayı sahasının şu anda kapalı olması ve lige devam ediyor olmasından ötürü maçlarını Mersin'de oynuyor. Evet. Siz Mersinliler olarak, Mersin halkı olarak Hatayspor'u da kendi takımınız gibi görüp Gibi evet. e, destekliyorsunuz. Her maçlarında yanlarında oluyorsunuz manevi desteğinizle diye düşünüyorum. Doğru mu hocam? Böyle mi? Doğrudur. Doğrudur. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam Mersin İdman Yurdu taraftar grupları da sağ olsunlar bütün maçlarına gidiyorlar, desteklerini veriyorlar. süper. Süper. Evet, halk olarak da yani Mersin halkı olarak da Hatayspor'un daima yanındalar yani. Bu şekilde seyircilerimizin de bilgisi Peki olsun. hocam, konuyu değiştirmeden çok kısaca Kozan Spor. Kozan sporumuz, Kozanımız, Kozan sporumuz, canımız, Kozan ciğerimiz. Kozan Çok kısa sporumuz şöyle, çok kanayan kısaca kanayan yaramız. yaramız. Evet, Ne kanayan diyorsunuz yaramız. hocam? Bu sezon durumu nasıl? Ee, yani şimdi şöyle bir şey var. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani e, Bal Ligi'nde yani 3. ligden düştü. Bal Ligi'nde oynarken enteresan kurallarla bir anda amatör kümeye düştü. Yani şampiyonluğa oynayan takım, Bal Ligi'nde şampiyonluğa oynayan takım e, nasıl olduysa yani bir anda amatör kümeye düştü. Neymiş efendim işte her ilden 4 takımdan fazla takım olmazmış. Ya kardeşim yani Nerede olmuyormuş hocam? Bal Ligi'nde mi Bal olmuyormuş? Ligi'nde evet 4 takımdan fazlasını kabul etmiyorlar. Böyle bir kural varmış. E, yani Kozanspor orada şampiyonluğa oynarken bir anda kendini amatör kümede buldu. Nedeni de yani bilmiyorum takibini yaptınız mı? Nedeni de Adana'dan Vefa takımı şampiyon oldu. Hatta Kozanspor'la oynadı. Kozanspor'u yendi 3-1 falan. Güzel bir Evet. takım kurmuşlardı. E, yani Kozanspor şöyle söyleyeyim gerçekten kanayan yaramız. İnşallah geçmiş yıllardaki yönetimde yer alan İdris Çevikalp gibi başkanlarımız başına geçer veya işte Demirovic gibi hocalarımızı getirerek güzel başarılar elde edeceklerini düşünüyorum. Yani olmaz diye bir şey yok. Yeter ki sahip çıkılsın. E, inanıyorum Taraftar her başaracaktır. zaman Kozanspor'un yanında hocam. Tabii ki, tabii ki. Ben Onu görüyoruz, takip ediyoruz zaten. ben Taraftar aynen.
şuna şunu Evinde oynadığı maçlar olsun veya deplasmanda oynadığı maçlar olsun her şunu zaman evet. orada maçlara gidiyorlar. Şunu söyleyeyim, 3. lige çıkma mücadelesi döneminde maçlar şampiyonluk havasında geçen maçlarında inanır mısınız biz buradan Mersin'den 2-3 araba gittik Kozan'a. Evet Sırf hocam. maçı takip edebilmek için. Kozan'ın stat kapasitesi belli zaten. 5.000 civarında bilemediniz 7.000 almaz herhalde. 7.000 civarında. Ancak stada giren herhalde bir 10.000 kişi vardı diye düşünüyorum. Ayrıca bu stad duvar kenarlarından veya yollardan izlemeye çalışan vatandaşlarımı söylemiyorum bile. İnanır mısınız belki de bu e, heyecan, bu istek çok ilde, çok belki de Süper Lig demek istemiyorum ama ikinci ligdeki takımlarda yoktur yani. Kozan Spor gibi potansiyeli olan hem seyirci potansiyeli hem futbolcu potansiyeli olan bir takım yani yeri amatör küme olmamalı diye düşünüyorum yani. Peki hocam. Her şeyi güzel, ballı böyle iyi anlattınız. Evet. Peki Kozan'da Kozan Spor'un saha zemini nasıl hocam? Şu son dönemde Kozan'da Gençlik Spor Müdürümüz var. Kürşat hocamız, Kürşat Gültekin. Kürşat hocamızı da çok iyi biliyorum. Evet. Kendisine çok E, selamlar gönderiyorum buradan ko- da yayında. evet, aynen. Gerçekten çok özür dilerim hocam. İyi bir isime değindiniz. Evet. Kozan adına, spor Büyük bir adına şans. Evet. büyük bir şans. Evet. Bakın sadece Kozan demiyorum. Türkiye tüm branşlarda, bakın tüm branşlarda son dönemde Türkiye'ye kazandırmış olduğu Kozan'daki gençlerle kendisinden övgüyle bahsetmek istiyorum. Evet. Kendisini tebrik ediyorum. E, Gerçekten kutluyorum Kürşat Son güreş başkanımı. şampiyonasında bayağı dereceler elde ettiler Türkiye geneli. Evet. Kozan'ın ismini duyurdular. Gerçekten kayda değer bir başarılar bunlar. Yani bunda tabii emeği geçen güreş hocalarımızla birlikte, sporcularımızla birlikte Gençlik Spor Müdürümüz Kürşat Gültekin'in de gerçekten emeklerinin çok büyük olduğunu söylüyorum. Ayrıca yine bu Hocam, saha zemininden hocam bahsettiniz. Özür diliyorum. Bu saha zeminli stadyumun yeniden inşasında Kürşat hocamızın çok büyük emeği var. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet, Hocam, buyurun. Sayın Başkanımızı, Kürşat Başkanımızı ilerleyen dönemde yayınımıza konuk alalım. Evet, çok Kendisiyle bir güzel olur. görüşelim. Evet, E, Kendisini zaten yakinen tanıyorum, biliyorum evet, Kürşat Başkanımı. Bir görüşme, siz de tabii yakinen tanıyorsunuz. Bir görüşme evet, yapıp kendisine böyle Kozan'la ilgili, Kozan'daki projelerle ilgili, sporla ilgili yani bu bahsettiklerimizi daha da fazla detaylandırmasını rica edelim. Bizi de evet. kırmayacaktır muhtemelen. E, Yani bir ilk ağızdan bunları bir duymak isteriz. Hem izleyicilerimiz adına hem biz de olaylara bu şekilde daha yakinen hakim olmuş olabiliriz diyorum ve hocam e, Ee, Bir şey buyurunuz söyleyebilir hocam. miyim? Çok Tabii özür ki dilerim. buyurunuz. Yani Buyurun tabii buyurun hocam. Çukurova takımlarından girmişken burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu son dönemde Adana'mızda kurulan Adana Futbol Kulübü 1954 Futbol Kulübü şu an 3. ligde açık ara şampiyonluğa koşuyor. Bütün maçları gerçekten zevkli, seyre değer bir futbol maçları çıkartıyorlar. Öyle söyleyeyim. İnanıyorum ilerleyen süreçte ikinci ligde ve daha ilerisinde seyir zevki çok yüksek bir takımın Türkiye liglerine geldiğini söylemek istiyorum. Adana FK olarak yani. Bunu O da kadar iddialısınız hocam yani evet, ha. bu kadar iddialıyım. Net, bu kadar açık ve net söylüyorum yani. E, Başlarındaki başkanlarımızla yani bunu başaracaklarına ben canı yürekten inanıyorum yani. Evet, İnşallah hocam, inşallah. Ya şöyle söyleyeyim, Türk futbolunun güzel olan, Türk sporunun güzel olan her şeye ihtiyacı var. evet, Artık Avrupa'dan böyle şeyler izlemek, böyle şeyler takip etmekten ziyade
kendi ülkemizde ki başarıları konuşuyor olmak hepimiz için gurur verici olacaktır diye düşünüyorum. Yani Evet. hepimizin birer gurur kaynağı olacaktır. Hatta yakinen güreşle ilgili söyleyeyim. Yakinen bizim de akrabamız olan Evet. bir Tülin Öztürk. Evet. Tülin Öztürk Evet. şu an güreşle ilgili Türkiye'de dereceler alıyor. Yakında Avrupa ile ilgili de bir Evet. takım herhalde Avrupa'ya gitme durumu söz konusu olacak. Orada bizi temsil edecek Avrupa'da. Evet. Tülin'e de buradan çok çok başarılar diliyoruz. Umarım sakatlıksız, sağlıklı, sıhhatli, başarılı bir güreş hayatın olur. Bizleri ülkece, ailecek gururlandırırsın diyorum. Ve hocam, Okan hocama dönüyorum. Şu an görselimizde dakika 90 olmuş. Evet. Artı 3, Ya 5 yani evet. 3-1 olmuş. Okan Hoca belli ki çaresiz Evet. ve başı önde. Herhalde burada artık anladı ki yani artık anladı yani buradan oyun dönmeyecek. Ama başı önde, başı eğik. E, Taraftar grupları demiş, Galatasaray taraftar grupları. Eğme başını hocam, ligde şampiyon olur seneye tekrar Avrupa'da başarılı oluruz. Sonuna kadar takımımıza ve sana güveniyoruz demişler. Evet. Siz de aynı dileklere katılıyor musunuz hocam? Ne diyorsunuz? Evet, aynen katılıyorum. Tabii ki burada bizler ne kadar üzüldüysek, bizlerin çok çok üstünde başta Okan hocamız gerçekten çok büyük üzüntü duyduğunu çok iyi biliyorum. Şu an onun bu resimdeki duruşunu da içimde hissedebiliyorum. Gerçekten zor bir durum. E, Ancak futbolda bu var. Yani tek kupadan elenen Galatasaray veya Okan Hoca değil. Yani nice takımlar var. Favori gözüküp Avrupa şampiyonluğunda favori gözüküp de elenen nice takımlar var. Bu nedenle Okan hocama da diyoruz yani başını dik tut. E, Yani bunlar da geçecektir. İnanıyoruz yani. Kendisine de inanıyor ve güveniyoruz. Gerçekten Galatasaray Fatih hocamdan sonra gelmiş geçmiş en değerli, en bilgi sahibi olan hoca olarak kendisini görüyorum ben şahsen. E, Evet hocam. Yani bu futbolun içerisinde var dediğim gibi olabilir yani mağlubiyet de Hocam, olabilir, elenme de olacak. Yani başını dik tutsun diyorum yani Okan hocama. hocam futbolda başarıyla başarısızlık arasında çok ince bir çizgi var. Evet, Yani özellikle futbolda. E, evet. Dolayısıyla Okan Hoca'nın her zaman kredisi var. Kredisi olacaktır. Muhtemelen bu maçla beraber e, ligle ilgili de eksikliklerini giderecektir. En azından mental olarak da daha iyi hazırlanacaktır. Yani ben şu karenin Okan Hoca için çok büyük bir ders olduğunu, Okan Hoca'nın buradan çok büyük kazanımlar elde ettiğini, bu maçta kazanımlar Tabii elde ki, ettiğini tabii ki. düşünüyorum. Evet, Fakat tabii bence buradaki çaresizliği artık maça müdahale edememesi ile alakalı. Yani genel anlamda bir şeyi yok. Hoca başarılı. Yani Okan Hoca şu anda başarılı ve ligde iyi giden bir grafiği var. Dolayısıyla Okan Hoca şu an takımının başında ve şampiyonu da en büyük adaylarından birisi olduğunu düşünüyorum. Tabii biz burada arkadaşlar şu var, bizi izleyenler şu an canlı veya daha sonradan izleyecek olanlar da olacak. Bizler elimizden geldiği kadar biz takım tutmuyoruz. Bizim rengimiz belli değil. Yani var, gönlümüzdeki takımlarımız var elbette ama yayınlarda biz her zaman tarafsızız ve mesela önümüzde bir lig var.
Şu anda önümüzdeki bu hafta, yarın zaten ligler başlıyor tekrardan. Evet. Takımlarımız mücadele edecekler. Her takım için biz ayrı ayrı, yeri gelecek yerin dibine vuracağız. Yeri gelecek e, öveceğiz. Dolayısıyla gündemimiz bugün genelde Galatasaray olduğu için ve şu an kanalımızın ilk yayını bu. Biz de açıkçası gündem olarak Galatasaray'a odaklandık ve Galatasaray'ı konuşuyoruz. Ee, Ondan dolayı Okan Hoca'nın bu sezon, hatta önümüzdeki sezonlarda, şu anda mesela sözleşmesi bitti. Hatta yönetimle konuşuldu ve yönetim Okan Hoca'ya la sözleştiler. Öyle diyeyim ben size. Sözleşmesini uzatacaklar ama şu anda hani bunun yeri olmadığı için bir açıklama. Ha belki Süper Kupa, yani ertelenen Süper Kupa finalinden sonra bir açıklama getirebilirler. Çünkü UEFA Kupası maçlarına konsantre olmak istiyordu takım. İşte sözleşme, o bu falan, bunlarla gündemi meşgul etmek istemiyordu Galatasaray takımı. Muhtemelen anlaştıklarının haberlerini de yakın bir zamanda, bir süreçte alabiliriz diye düşünüyorum. Hocam, devam edelim. Evet. Nasıl formunuz şu an, motivasyonunuz, yayınla ilgili ne durumdasınız? Evet, gayet güzel. Yani konuştukça laf Değil lafı mi? açıyor misali, açılıyoruz. Yani daha güzel İnşallah daha iyi projeler. olacak hocam. Yani Evet, daha iyi önümüzde olacak. çok daha güzel projelerimiz var. Evet, İnşallah böyle, e, şöyle de düşünüyorum. Zaten konuştuk hocam. evet, Hani böyle zaman zaman yayınımıza konuklar alacağız. İşte onlarla beraber üçlü bir şekilde yayın akışı veya kısaca konuklarımızı zamanları, süreleri olduğu kadar yayınımıza dahil edip onlara bazı sorular soracağız ve tüm kamuoyunun merak ettiği sorulara cevaplar aramaya çalışacağız. Formatımız böyle olacak. Bu şekilde ilerlemeye gayret edeceğiz. Hocam, e, tabii UEFA falan derken böyle, tabii kardeş ülkelerimiz de var. Azerbaycan gibi. evet, E, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği, ilişkiyi e, tartışılamaz boyutta. evet, Şimdi tabii Azerbaycan denince Karabağ geliyor aklımıza futbolla ilgili. evet, Ve tarihinde ilk kez Azerbaycan'dan bir takım UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı. Tabii coşkulu bir taraftar grubu, camia, ülke olarak hepsi kenetlenmiş durumda. Yani bu bana şeyi hatırlattı. Galatasaray'ın Tanjulu, işte hocam sen bilirsin, hangi maçlarda onlar? Bir say lütfen ya. O 5-0'lık Neşet Alsamax. Neuchâtel maçı gibi, böyle bunları hatırlattı bana. Eskiye döndüm yani. O zamanlar daha tabii çok böyle futbolla içli dışlı değildik ama hatırlıyorduk, biliyorduk yani, takip ediyorduk yakinen. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuyla ilgili? Sizin değerlendirmenizi, fikrinizi, düşüncenizi de almak istiyorum. Şimdi Azerbaycan canımız yani, gerçekten canımız yani. Karabağ geçmiş yıllarda kanayan yaramızdı yani, öyle söyleyeyim, ama şükürler olsun bugünlere. Yani Azerbaycan'a tekrar katılım sağladılar. E, inanın Karabağ'ın kadrosunu ben Galatasaray'la olan hazırlık maçında gördüm. Gerçekten diyorum, Karabağ'ın çok büyük kadro, yani kayda değer çok büyük kadrosu var. Yani çok iyi futbolculara sahip. Yani inanın bu maçta da ben Karabağ'ın, inanır mısınız, kesinlikle tur atlayacağını tahmin ediyordum yani. İçimden geçiyordu yani. Dedim yani Hocam, kesinlikle sizin onlar. sizin zaten maç öncesi tahminleriniz, Evet, valla, evet. bunlar şey, nasıl söyleyeyim, hani böyle falcıya gidersiniz de fal baktırırsınız Estağfurullah, da böyle. estağfurullah, estağfurullah. Yani siz bu konuda Yani duayensiniz hocam. biraz ön şeyimiz var, sezimiz var. Öngörünüz, ön Evet, seziniz harika maçlarla evet, ilgili. Bunlarla ilgili de evet, zaman zaman konuşuruz hocam, tekrar evet. üzerlerine. Maç Sadece öncesi.
Karabağ sadece bu turda değil, ben inanıyorum önümüzdeki turlarda da yani elenmesini değil yani çok iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Evet Ayrıca hocam. burada ben bir şey belirtmek istiyorum. Yani Karabağ deyince e, Hocam Karabağ deyince şimdi hemen tabii Avrupa Ligi 16 turu eşleşmelerini getirdim. Yeri geldi evet. tabii bu arada. Siz şimdi ileriye dönük daha da fazla gidebileceğini deyince dedim bir Evet. bakayım bakalım ne var. Leverkusen var. Leverkusen var biliyorum. Şimdi Dedim ne çıkacak Leverkusen. şimdi ben Ne diyorsunuz hocam? şöyle söyleyeyim. Önce bunu yorumlamadan önce Tabii tabii siz bu buyurunuz. Euroligi yorumlamadan önce başka bir şeye değineceğim. İnanır Evet. mısınız bizim Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupayla ilgili e, maç yeri konusu konuşulurken Tamam herkes hocam. işte şurada burada oynansın derken ben Karabağ'da oynansa keşke diye söyleyen kişilerdenim yani. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Yani keşke Tamam. Karabağ'da oynansa diye söyleyen kişilerdenim ben yani. Keşke de yani Arabistan'da değil de Karabağ'da oynansaydı Ha ilk çok finalde daha diyorsunuz. Yani Arabistan tabii yerine tabii Karabağ seçilseydi tabii ve tabii ki orada çok güzel bir atmosferde bu işler tabii ki. olsaydı diyorsunuz. Yani bu boyuta Tabii ki. gelmeyecekti işler yani Evet. diyorsunuz. Yalnız bunun bir tabii siyasi boyutu var. Ona ne konuda yani olabilir, gerçekleşebilirdi onu bilemiyorum. Yani ülkeler arasındaki durumu bilmediğim için e, olsa çok iyi olurdu diye düşündüm yani işin aslı. Tamam. Yani böyle bir şeyde içinde Temenniniz geçti. o yöndeydi. Yani O Karabağ'da, yöndeydi. Evet. Azerbaycan'da, Evet. Karabağ'da bir Aynen Süper öyle. Kupa Aynen. finali. Galatasaray, Evet. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Galatasaray artık. Evet. E, Türkiye'ye gönül vermiş futbol severler, Azerbaycanlı futbol severlerin buluşacağı bir statta, Evet. Aynen öyle. atmosferde, güzel bir atmosferde finalin Evet. gerçekleşmesini ümit etmiştiniz ama Evet. ümidiniz olmadı. Hocam Bu Leverkusen maçıyla ilgili ne diyorsunuz? Karabağ'ın. Leverkusen tabii şu an Alman liginde üst düzey yani liderler zaten söylemeye gerek yok herkesin bildiği gibi. E, Bayern Münih'i de geçtiler öyle söyleyeyim. Yani gerçekten şu an üst düzey futbol oynuyorlar. Kadroları da çok iyi. Aynı demek ki Prag futbolcuları misali söylediğimiz gibi koşan e, fiziki olarak güçlü, kondisyonu yeterli bir takıma sahipler. Tabii Karabağ güzel bir kadrosu var. Güzel bir takım. Ancak Leverkusen karşısında tabii ne yapabilir? Bu da tartışılır. E, Şöyle söyleyeyim. Tabii ki temennimiz Karabağ'dan yana ancak kolay Hocam teslim realististik, olmayacağını sizden realististik bir şey bekliyorum bu maç üzerinden. evet, Tahmin bekliyorum. şöyle söyleyeyim onunla ilgili. Tabii ki Leverkusen burada favori ancak Karabağ'ın da kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Bu Yani kadar netim. şöyle diyebilir miyiz hocam? Şimdi geriye baktığımızda işte Galatasaray maçında baz aldığımızda kağıt üzerinde favori olan takımların kağıt üzerinde favori olmayan takımlara karşı zorlandıklarını ve Evet. hatta grup yani maçlardan elendiklerini, turnuvadan Evet. elendiklerini gördük. Dolayısıyla burada da her an bir sürpriz yaşanabilir diyorsunuz anladığım Doğrudur. Evet. kadarıyla. Peki Yani hocam. favori Leverkusen ama tabii burada Karabağ da kolay teslim olmayacaktır. Yani sürpriz çıkar mı? Bir şey demek istemiyorum ama e, Hocam ilk maç Almanya'da. evet. Onu da Ha şöyle değerlendirerek söyleyeyim. Ha şöyle söyleyeyim onunla ilgili. Karabağ iki burada fark, üç fark falan evet. olmazsa Almanya'daki maçta kayda değer bir sonuçla dönerse Karabağ yani tek farklı mağlubiyet de dahil bunun içerisinde. E, evet. Bu şekilde dönerse Karabağ'da çok daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Yani ve kolay teslim olmayacağını, kolay turu bırakmayacağını düşünüyorum Karabağ'ın. Dedikten Evet. sonra hocam şöyle bir 16 turuna bir bakalım. Ben Evet. sizden 1-2 şeklinde hani skora girmeden Evet. e, bir değerlendirme yapmanızı bekliyorum. Yani 16 turunu hangi takımlar geçer? Evet. Bir değerlendirir misiniz hocam? Evet. Liverpool Prag maçını Liverpool direkt Bir söylüyorum. diyorsunuz. Evet, bir. Villarreal Marsilya
2. Brighton Roma. Ee, Brighton İngiltere'de şu an bayağı Hocam kayda özür değer. diliyorum. Evet. Not alıyorum. Tekrar. Liverpool 1. Yalnız ben Evet. bunu sadece bu maç sonucu olarak değil de tur atlar Tabii tabii tur olarak atlama olarak. söylüyorum Tur yani. hocam. Tur. Evet, aynen öyle. E, Villarreal Marsilya 2. Evet hocam. Brighton Roma 1. Evet, Brighton'a 1 diyorum. Roma tamam. Roma ile ilgili hoca değişikliği, Mourinho falan bunlar da tabii etkili olur mu diyorsunuz? Yoksa Brighton'ın çok ters bir takım, Evet, enteresan bir takım olduğunu mu evet. düşünüyorsunuz? Aynen öyle. Brighton diyorum ben burada. Biraz sürprize yer vereceğim. He, sürpriz. Okey. Rangers Benfica 2. Evet hocam. West Ham Freiburg. West Ham diyorum. West Ham ben de Evet. evet. Atalanta Sporting Lisbon. Çok Atalanta da ters bu maç yıl ya. bu yıl çok güçlü. Atalanta güzel kayda değer bir futbol oynuyorlar ama burada Sporting Lisbon diyorum 2. E, 0-2. Evet hocam. evet. Slavia Prag Milan diyorum. E, 0-2. evet. Leverkusen Karabağ Leverkusen diyorum. Maalesef bunu da söylemek istemiyorum ama Hocam Leverkusen. övdük Evet. geldik. Yani Leverkusen şimdi dedik hocam. şöyle yani Barış Bey burada biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani öyle söyleyeyim yani tamam gönlümüz Karabağ'dan yana ama Tabii e, tabii tabii bu tabii. da bir futbolun gerçeği de var yani. Öyle düşünmek lazım, öyle konuşmak lazım yani. Hocam sen de notlarını al bir zahmet lütfen. Senin de kağıt kalemin var önünde. Evet, aynen. Şimdi ben senin tahminlerini not aldım. Senden de Evet, ricam sen de evet, benim notlarımı bir evet. yaz. Söz uçar, söz uçar, Yazı kalır, yazı yazı kalır. kalır hocam. Evet, aynen. Evet, ilk maç 1. Evet. Liverpool. Evet, Evet. Evet 1. evet yazdım evet. İkinci maç 1. Villarreal mı? Villarreal, Evet. Oo. Brighton. Brighton o da bir yani. Evet, 1. Benfica 2. West Ham 1. Sporting 2. Milan 2. Leverkusen 1 diyorum hocam. Aldınız mı hocam notunuzu? Evet, yalnız burada sadece sizden farklı, benden farklı şey var. Villarreal Marsilya maçı oldu. E, Villarreal tabii siz de İspanya'nın burada futbolunun ön planda olduğunu düşünerekten herhalde bir karar verdiniz anladığım kadarıyla. Yani Hocam ben şöyle söyleyeyim, özür diliyorum. Her ne kadar estağfurullah. İngiltere futbolunu benimsesem de yani şey olarak Aynen. e, ama teknik olarak İspanya tek geçerim yani. Bu bir gerçek yani. Tamam Ben de futbolun beşiği İngiltere ama İspanya gerçekten tek geçiyorum yani. Villarreal ben de tamam neden doğru ama evet. Villarreal dedim? Villarreal daha kompakt bir takım Evet. ve turnuva takımı. Yani sürekli turnuvalarda oynayan bir Evet. takım. Yani Yalnız Marsilya bu sene şimdi takip ettiyseniz ediyorsunuzdur muhakkak yani inanıyorum. E, zaman geldikçe evet. Bu sene tabii o geçmiş yıllardaki Villarreal yok yani onu söyleyeyim. Ha Tamam hocam. Marsilya'da sizin dediğiniz gibi o kadar ahım şahım değil ama bir tık daha Marsilya'yı ön planda tutuyorum ben. Tamam. Yani şöyle ben Villarreal'in her ne olursa olsun ligde ne kadar kötü olursa olsun bir turnuva takımı olduğunu düşünüyorum. Yani bu tip Evet. liglere yani turnuvalara yatkın bir takım. Seyircisiyle, şehriyle, oyuncularıyla Evet. bu maçta farklı reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum diyorum ve Konferans Ligi, UEFA Konferans Ligi 16 turu hocam. Evet. Tabii burada temsilcimiz Fenerbahçe'de şu anda ilk 16'da devam ediyor. Kendilerini de buradan Fenerbahçeli taraftarlara, taraftarlarımıza da başarılar diliyorum. Umarım ülke puanı olarak bizleri gururlandırırlar.
Hocam, Konferans Ligi deki tabii bazı takımlar burada bizim yakinen tanımadığımız, bilmediğimiz, bir tık daha böyle hani sanki uzak olduğumuz takımlar. Ama hani şöyle baktığımızda ülke olarak 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani ülke futbollarını da baz alırsak, yani ülke milli takım veya bildiğiniz içerisinde takımlar da var illaki, ama bazı isimler var ki hiç bilmiyoruz yani mesela. Evet. Hocam, Özür diliyorum. sizin Onu da bir ekrana getirme şansımız var mı? şu Konferans an Ligi ekrandayız. Konferans Ligi. pardon, ben Euroleague olarak görmüştüm. Evet Tamam. hocam. Şu an evet. Hocam, şu an Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'nin bu Evet. eşleşmesi ve sonra yine az önce yaptığımız gibi diğer takımlarda çok kısa böyle yine notlarımızı alaraktan birbirimizin tahminlerini, notlarını bu Evet. konuyu da bitiririz. Bitirmiş Evet. oluruz diye düşünüyorum. Hocam, Fenerbahçe'nin Union'a karşı şansı nedir? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, yani Fenerbahçe gerçekten bu yıl, özellikle bu yıl üst düzey bir futbol ortaya koyuyor. E, Yaptığı transferlerle olsun, yönetimle olsun, taraftarlarla olsun gayet güzel bir şey oluşturdular, yani kombin oluşturdular. E, Ben bu maçın, yani bu turun Fenerbahçe'nin geçeceğine inanıyorum ve e, başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye. Ülkemiz adına da gerçekten ihtiyacımız var. Ee, Yalnız şöyle bir şeyde de bulunmak istiyorum, uyarma babında. Ee, Union Setgalen takımı da yabana atılacak bir takım değil. Bu tura gelene kadar elemiş olduğu takımlara baktım ben. Gerçekten kayda değer takımları geçmişler. Ee, Yani dikkat edilmesi gereken bir takım diye düşünüyorum, yani söylemek Hocam, istiyorum. şöyle diyebilir miyiz? Yani fizik gücü yüksek, yani o bölgenin takımları biliyorsunuz genelde fizik gücü yüksek olan oyunculara sahipler. Evet. E, Yani Fenerbahçe'den daha üstün bir fizik gücüne sahip bir takım diyebilir miyiz yani? Veya sizin şeyiniz ne? Yani bu takımla ilgili endişeniz ne? Fenerbahçeliler neye dikkat etmesi lazım? Sizin buradan Fenerbahçe İsmail Kartal'a uyarınız ne mesela hocam? Yani bu takımın tesadüfen buraya gelmemiş olduğunu söylemek isterim. Yani yanılmıyorsam Milan'a elediler herhalde. Öyle hatırlar gibiyim sanki. Tam emin değilim ama e, buna Milan benzer bir Avrupa Ligi'nde devam ediyor hocam. e, yani Tamam hatırlayamıyorum şu yani, an takımları tamam da, hocam. yani kayda değer takımlar vardı, onu biliyorum. Bugün biz Öyle biraz dersimize teknik nedenlerden dolayı evet. az çalıştık da Aynen. bir dahakine daha detaylı gelir çalışırız. Yani şöyle söyleyeyim. Yok, şeye baktım ben. Yani bu Union'un elemiş olduğu takımlara baktım. Gerçekten kayda değer takımları elemiş. Buralara kadar gelmişler. Yani Evet, ondan dolayı Fenerbahçe'nin de dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha, turu geçer mi? Fenerbahçe'nin geçeceğine canı yürekten inanıyorum. evet. Fenerbahçe'deki futbolcuların ve oynadığı futbolun gerçekten üst düzey olduğunu düşünüyorum. Ve öyle de yani. Fenerbahçe'yi burada favori görüyorum. Evet. Peki hocam, İsmail Kartal Evet. bir Avrupa Ligi maçını e, ligden daha rahat yönetebilir düşüncesi var mı sizde? Yani çünkü ligde bir şampiyonluk baskısı, yani yıllardır şampiyon Evet. olamayan ve bu kadar yaklaşmış bir takımın üzerindeki baskıyı daha fazla üzerinde hissetmesinden öte buradan elensek de bizim için Lige. çok fazla Evet. kaybedeceğimiz bir şey yok. Bizim için önemli olan lig. O baskıyı Konferans Ligi'nde hissedeceğini düşünüyor musunuz? Ne diyorsunuz bu konuda? Ee, Yani tabii ki Fenerbahçe ligde daha yani stresli maçlar oynadığını görüyoruz. Yani Avrupa'da daha rahattır. Daha rahat da çıkacaktır bu maça. Yani
bence Fenerbahçe Avrupa'dan çok ligi daha ön planda tutuyor diye düşünüyorum yani. E, Evet. her ne kadar ön planda tutsa da bir o kadar da üzerinde baskı var Evet. Fenerbahçe'nin ligle ilgili. Evet. Peki hocam, takımları, maçlarını değerlendirecek olursak, yani hani e, tur anlamında, tek tek Evet. hani iki maç üzerinden değil, ben yine alıyorum notlarımı hocam. Evet. Buyurunuz hocam, sizi dinliyorum. Viktoria Pilsen Servet maçı yani ortada bir maç. Denk takımlar diyebilirim. Yani gününde olan takım turu atlayacaktır. Burada ikinci maçı söyleme yani gününde olan takım atlayacaktır. Buna bir yorum tam getiremesem de Servet bir adım önde gibi sanki. Bir tık Hocam, önde gibi. eleme Öyle maçı malum biliyorsunuz, evet. bir skor vermemiz lazım, tahminde bulunmamız lazım. 2 Okey, evet. 0-2. Tamam hocam. Evet. Aston Villa Ajax maçı Of, maça tam bir bak ya. final maçı. Maça Tam bir bak, final maçı. aynen. Yani Konferans Ligi'nin erken finali diyebiliriz yani burada. Evet, E, Aston Villa yani benim İngiltere'de favorilerim arasında. E, evet. Ajax da fena değil. Hollanda'da gayet güzel gidiyorlar. E, yani sürprize bir gebe bir maç ama Ajax turnuva takımı, unutmayalım evet hocam. sanki Daha fazla, evet. Ajax bir tık önde gibi. Demek ki Viktoria Pilsen Servet maçı gibi söyleyeyim yani. Ajax bir tık daha önde gibi. 2 diyorum. Tamam hocam. Kulüp Brugge Molde Banko bir. Fenerbahçe Banko bir. evet Kulüp Brugge. Fenerbahçe Union Banko bir. Fenerbahçe'yi söylüyorum. E, Tamam, Fenerbahçe dedik. evet PAOK Dinamo Zagreb maçında PAOK'u şanslı görüyorum. Yani PAOK Yunanistan'dan bir takım çıkacaktır yani. PAOK bir. Tamam. Lille Sturm Graz Lille Lille Hocam, Sturm Graz biliyorsunuz bizim evet Avusturya'mızın evet bir takımı. evet aynen E, öyle. kendilerine, Sturm Graz kulübüne ve takımına da buradan başarılar diliyorum. Evet başarılar olsun. Evet. Fiorentina Maccabi Haifa'yı Fiorentina'yı bir diyorum. Hocam, ben Ee, Fiorentina burada sanki böyle bir final yapar gibi geliyor bana ya. Yok hayır hayır. Yapmaz Fiorentina mı? yok bu rahat Geçen olur. seneki havası yok mu? Yani turu geçer diye düşünüyorum. Bir diyorum Fiorentina'ya. Tamam. Tamam Ee, hocam. Maccabi Tel Aviv Olympiakos burada yine ortada bir maç ama Olympiakos'un geçeceğini düşünüyorum. 2. 0-2. Evet. Peki hocam. Söz uçar, yazı kalır. Evet. Evet. Ee, Victoria Pilsen diyorum bir. Evet. Ya açıkçası Aston Villa Ajax maçından hiç emin değilim. Ajax'ın hani turnuvalar, yani turnuva takımı olması hasabiyle sanki böyle biraz daha ağır basıyor gibi geliyor Evet. öngörümde. Fakat Aston Villa da hiç böyle yabana atılacak bir takım değil. Yani Bu İngiltere sene de Ligi'nde Aston Villa bu sene de çok iyi. Yani çok çok iyi. hocam Yani çok iyi, ama az önce mesela Fenerbahçe'de yaptığımız yorumu bu takımlar üzerinden de yapabilir miyiz? Yani hani bir şimdi UEFA olsa veya bir Şampiyonlar Ligi olsa daha fazla efor ve motive olacaklardır illaki. Ama bir konferans liginin henüz daha şu an Avrupa'da o istenilen seviyeye, o istenilen seyirci veya o tutkuya yaklaştığını henüz düşünmüyorum. Yani takımlar bir konferans liginden elense dahi çok fazla bir şey kaybetmediklerinden dolayı evet. bence burada çok fazla bir şey olmayacaktır. Böyle bir üzüntü, keder falan ah bah olmayacaktır diye düşünüyorum. Ve Evet. hatta bu konferans liginde zaman zaman bazı takımların rotasyonlu e, kadrolarla maçlara çıkacaklarını düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yani elbette tabii ki şey farklı olur. Konferans liginde biraz daha böyle paraları falan UEFA yetkilileri biraz daha böyle PR miyer daha fazla yapsalar çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Aston Villa diyorum hocam. Oo çok güzel. Evet. Ee, Kulüp Brugge bir, evet. Fenerbahçe bir, Evet.
Dinamo Zagreb 2. Oo, Çünkü iki tane Yunan takımı var hocam. PAOK ve Olympiakos. evet, Burada Dinamo Zagreb de kötü bir takım değil. Yani bu ligde iş yapabilecek kapasite, potansiyelde bir takım. evet, Lille 1 diyorum hocam. evet. Fiorentina 1, Olympiakos 2 diyorum hocam. Burada da farklı olan sizinle bir Zagreb maçı oldu. Bir de Öyle Aston mi? Villa maçı. Evet. Aston Villa maçı. Ben Ajax bir tık %51 olarak şansını gördüm. PAOK da aynı şekilde denk takımlar ama PAOK'un bu Hocam tura siz geçeceğini düşünüyorum. Evet. siz Victoria Ha, Pilsen Servet Paşa, Servet evet. dediniz hocam orada. Tamam. Pardon, özür Hocam diliyorum. söz uçar Tamam. yazdı kalır. Aynen, aynen. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet. Hocam konumuz kalmadı. Yani Evet. konularımızı ilk yayınımızın akışı itibariyle tamamladık. Ortalama şu an 1 saat 40 dakikalık bir yayın yaptık. Evet. Seninle yayını gerçekleştiriyor olmak benim için çok büyük bir keyif. Teşekkür ediyorum. Ee, Sağ olun. Sizler de benim için. Gerçekten Evet. hem abim olarak hem de hocam olarak yayında. Sağ olun. Ee, Teşekkürler. Kanal bizim kanalımızda. Nacizane bizimkisi. Elbette tabii ki düşüncelerimiz, fikirlerimiz, projelerimiz var. Umarım inşallah bunları hep birlikte gerçekleştiririz. Daha iyi yerlere taşıyacağız inşallah. Daha iyi yerlere taşırız. Tabii bu ilk yayınımız. Bazı teknik konularla ilgili aşamadığımız, yayın akışına kadar aşamadığımız durumlar söz konusu oldu. Özellikle sesle ilgili. Evet. Sesim yankı yapıyor olabilir. Sesimle ilgili problemler yaşıyor olabilirim ama bunları da en kısa zamanda çözeceğim. Biraz daha teknik bilgiye ihtiyacım var bu konuda. İzleyicilerimizden de bu anlamda, bu durumdan dolayı da özür diliyorum. Bizleri takip etsinler diyorum. Bizler, e, ben kendim Viyana'dayım. Siz Mersin'desiniz. Zaman zaman farklı illerimizden, farklı Avrupa'nın, belki de dünyanın farklı yerlerinden tanıdığımız eşlerimiz, dostlarımız gelecek burada. Onları konuk edeceğiz. Onlarla beraber yayın akışı gerçekleştireceğiz. Önemli isimler, Türk futbolunun içerisinde önemli isimlerle temas kuracağız. Onları yayınımıza getireceğiz. Ee, Henüz çok baştayız. Evet. Birçok konuda eksiğimiz var, kabul ediyorum. Ama inşallah en kısa zamanda bunları da düzelteceğiz. Diyorum, kendi adıma toparlıyorum hocam. Topu size attım. Asistimi yaptım. Kaleciyle baş başasınız. Artık gol bekliyoruz hocam. Buyurun sizi dinliyorum. Siz ne demek istersiniz? Ne sizler Evet. ne katmak istersiniz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sözü bana verdiğiniz için. Şimdi ülkemiz adına veya Avrupa'daki vatandaşlarımız adına böyle bir kanal oluşması, spor kanalı oluşması gerçekten kayda değer bir konu. E, Burada emeği geçen sizler başta olmak üzere bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. E, Burada insanlarımıza bilgilendirme açısından veya işte e, sporu takip açısından bir şeyler vermek gerçekten güzel bir şey. Öyle söyleyeyim yani. İnanıyorum daha iyi olacağız. Daha güzel şeyler yapacağız. Daha izlenir olacağız. E, iyi olacağız diyorum yani. Evet. Evet. Hocam, İlk program bu biraz heyecanımız var tabii. tabii heyecanlıyız canım. Heyecanımız İzleyicilerimiz var. de bizi mazur görsünler. İlerleyen süreçte daha iyi
yayınlar yapacağımızdan kuşkuları da olmasın yani öyle söyleyeyim yani. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzına, Rica yüreğine, ediyorum. emeğine sağlık. Ee, Sağ olun. Sizlerin de. buradan da ailene de çok selamlarımı, saygılarımı bizi izleyen gönderiyorum. Bizi izleyen tüm eşlerimize, Evet. dostlarımıza, arkadaşlarımıza da Evet. selamlar gönderiyorum. Şimdi tabii daha bu biraz da deneme yayını gibi bir şey oldu. İlerleyen Evet. süreçte katılımcılarımız çok daha fazla olacak. Evet. Onlar da katılım sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var. Her daim yanlarımızda olduklarını hissetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür İnanıyoruz. ediyorum. Yanımızda olacak çok insanımız var. Çok arkadaşlarımız, dostlarımız, izleyicilerimiz olacak yani. Onların desteğini bekliyoruz. Özellikle Hocam parayla değil bu iş. Bak para evet. istemiyoruz. Yani bir Evet. takip, Evet. kanalı takip edecek, yorum yapacak. Bunlar parayla değil yani. Evet. Bunlar dost işi, gönül işi, ilgi Evet. alaka işi, arzulama işi. Soru sormak ister, cevapları hani bizim düşüncemizi sorar. Ha biz ileride tabii birebir futbolun içinden de konularla bunları rahatlıkla cevaplandıracağız diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Yok, çok teşekkür ediyorum. Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ee, ayrıca yeğenlerimi de öpüyorum. Selamlarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinden Sağ olun. öpüyor. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Gözlerinden Bizi izlediğiniz öpüyorum. için teşekkür ediyoruz. Sağ Yeni olun. yayınlarda görüşünceye dek yeni yayınlarımızla ilgili duyurularımızı gün içerisinde sizlere ileteceğiz. Bizleri takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Kalın sağlıcakla. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça İyi kalın. akşamlar. Hoşça kalın. Sağ olun.